after lunch and you're feeling a bit sleepy. So we'll try to make it a bit quicker, and after this we'll have a practical session, so you get a chance to try the products yourselves, and because it's different if we're talking and if you're using the actual product, you can actually see the benefit firsthand. Yemekten sonra biraz zor olacak, o yüzden sizi çok sıkmamaya çalışacağım. Daha sonraki bölümde de ürünlerin deneme imkanımız var. Onu yapacağız. Okay, so since we've started on the topic of mobilizing patients, and it was mentioned how important it is to mobilize patients early on during their admission, even if they're in the intensive care unit. How can we make this process easier for the healthcare workers, for the nurses and the physiotherapists, in order to prevent injuries for them? Hemşirelerin yaralanmasını, sakatlanmasını engellemek için ve hastaların düşmesine veya hastaya zarar vermeden erken bir mobilizasyon nasıl yapılabilir? Onun üzerinde duracağım diyor. Okay. So I'll just give you first of all a little bit of information about LICO. LICO is a company that manufactures mobile and overhead lifts, all types of lifting solutions. It's a Swedish company which was established in 1979. LICO is a company under the Hill-Rom umbrella, and they've had a very long-standing experience in the field of mobilizing patients and physiotherapy. Bu hasta taşıma sistemlerinden bahsedeceğiz burada. LICO diye bir firma var. Hill-Rom'u satın almış oldu. İsveç'te bir firma ve hasta taşıma sistemlerinin fabrikasının da olduğu ve ARGE çalışmalarıyla yeni ürünleri de kendi portföyüne katan bir firma. Okay, again, in Hill-Rom we focus a lot on training and education, and I'm going to talk about a little bit of our safe patient handling training program. Yet another one of our training programs which is addressed to nurses and physiotherapists to help minimize injuries, back injuries and other musculoskeletal injuries, and safely mobilize the patient early on during the admission. Hill-Rom üründen çok terapi programlarına, eğitime önem veren bir firma ve burada hasta ve hemşirenin güvenliği için değişik programlar görüyorsunuz. İlk iş düşmenin engellenmesi, temiz akciğerler veya basınç ülserleri programları gibi. So as you can see, this offers a complete solution. Not only do we have to have extra attention and prevention for pressure ulcers while the patient is lying in the bed, but we also need to safely mobilize them. And as I said earlier, it's very, very important, even in the prevention of pressure ulcers, to mobilize patients very early on during the admission. Erken mobilizasyon önemini vurguladı tekrar. Mümkün olduğunca erken hastayı mobilize etmenin ve değişik ürünlerimizi de gösterdi. Okay, so let's look a little bit at musculoskeletal injuries and see what kind of a problem it is worldwide. It's found that musculoskeletal injuries are the most common reason for nurses or physiotherapists leaving the profession. If we look at how common it is, or the prevalence, we find that the point prevalence means that if you take any day, any random day during the year, you will find that 17% of nurses or healthcare workers sustain an injury to themselves. And then if you take an annual incidence, you'll find that 40 to 50% of nurses per year have some sort of injury related to mobilizing patients. Burada kas iskelet sistemi sakatlanmaları ile ilgili görüyoruz. Dünyada bu bir sorun. Prevelans çalışmaları var. Nokta prevelans olarak %17 gözükmüş. Yıllık %40-%50 oranında ve tüm bir fizyoterapistin ve hemşirenin yaşam boyunca %80 oranında gözükebiliyor.
ve en fazla işten ayrılma sebebi de olarak geçiyormuş literatürde. Okay, and if we look at the most common injuries where they occur, we find that the highest is low back injuries. Second is neck injuries, followed by upper back and other parts of the body, including shoulders and thumbs. Burada sakatlanmaların en sık nerelerde vücudumuza görüldüğü gözüküyor. Bel, boyun, sırt, baş parmaklar, omuzlar gibi. So it's a known concept that once, if you have been injured once, you are more likely to be injured again. Do you have any idea why this is true? Şu mavi çerçeve içinde yazan, eğer bir kez sakatlandıysanız bundan sonra tekrarlama olasılığı çok çok yüksek. Bunun bir sebebi var mı acaba diye soruyor. Mariam, ne dersiniz? Bunun bir sebebi olabilir mi? Any ideas? Anyone of you has been injured before? Veya Working in a hospital? böyle bir şey başınıza geldi mi? Sakatlanma oldu mu? Oluyor. Happens all the time. Yeah, it does happen all the time. But the reason why, if you're injured once, you're more likely to be injured again is because, first of all, a strain has occurred to this muscle in your body, and once a muscle is strained, it is more likely to be injured easily because it's been overly stretched or overly tired. Another reason is because of fear. So if I've had an injury, do you understand English? It's a, yeah. So did you get that? So yeah, it's okay. You'll just find that the presentation I'm going through is a little bit different if you're following your sheets, if you're following through, but the main content is still the same. So if you'd like to take extra notes, because there are things here which are not mentioned in your book. Sunum birebir aynı slaytlar olmayabilir ama bazıları tutuyor diyor. Daha önce almıştık size kitapçık yaptığınızı. Okay. So, among physiotherapists, where are the most common areas in the hospital where we can sustain a musculoskeletal injury? In general surgical, outpatient wards, neurological rehabilitation, so patients who had the history of stroke, in rehabilitation centers, and mainly in geriatric or elderly facilities, so in nursing homes and other geriatric centers. Sakatlanmaların en çok hangi kliniklerde olduğunu göstermiş. Fizyoterapistler olarak poliklinik ortamında ya da nörolojik rehabilitasyonda veya geriatride, hemşirelerin de en çok ortopedi kliniğinde ve geriatri kliniklerinde bel, boyun gibi sakatlanmalara neden olduğu gösterilmiş. And for nurses, it would be more, you said that, okay. It is underestimated what is the magnitude of this problem in reality. Why? Because a lot of nurses or physiotherapists don't actually report injuries that they have. So for example, I used to work as a nurse in the emergency room, and you don't know what's going to come in the emergency room. So most often we find ourselves, moving patients, suddenly having to transfer patients within, the same minute, and that's when you're most likely to have some kind of injury. Many people are afraid to report injuries because they're afraid that they might lose their job or they might not be able to work in the same unit on the long run, and that's why it's actually estimated that only 1 in 3 of every injury is actually reported. So if you want to look at the true facts, I would have to say almost every single nurse or every single physiotherapist at one point has sustained some kind of injury.
Diyor ki benim deneyimlerime göre diyor bir hemşire de bir fizyoterapist çalışma hayatının bir döneminde muhakkak bir kez sakatlanmıştır, bir olay yaşamıştır diyor. Ama bu rapor edilen çok daha az. 3 hemşirenin bir tanesi genellikle diyor bir sırt ve bel ağrısı problemi rapor eder. İş kaybı endişesi nedeniyle genelde rapor edilmekten kaçınılıyor diyor. Okay. So if we look at the facts, it's found that risk factors increase with any weight that is more than 20 kilograms. And most often, if you're trying to assist the patient, whether it's from sitting to standing or walking, trying to walk, patients' weight is much more than 20 kilograms. So anything above 20 kilograms is already considered high risk for sustaining an injury. Yani bir hemşire olarak diyelim ki hasta yataktan ayağa kaldırdınız. Aslında burada diyor 20 kilodan fazla bir ağırlık taşırsanız eğer risk altındasınız. 20 kilo çok düşük tabii. Do you have any idea what is the most dangerous lifting position? So this is absolutely the worst lifting condition. Sizin için en riskli taşıma kaldırma pozisyonu hangisidir acaba? Bir fikriniz var mı? diye hepimize soruyor. En riskli sizin için taşıma pozisyonu. Up from the bed. Okay. Or yes. Well, we'll look into transferring situations, but which body position, assuming which, like bending, for example, or eğilirken carrying mi, something heavy. taşırken mi? So, bending. okay. So the combination of bending and twisting heavy weight is the worst thing that you can do. Hem eğilip hem de vücudumuzu çevirmek. So carrying anything above 20 kilograms and doing this is very bad too. When you have your legs straight but your body turns this way, holding weight, this is the worst scenario you can have. Evet, bunu ev hanımları da çok yapıyor değil mi yani? Evet, yani bir ağırlık taşırken 20 kilodan fazla olursa ve aynı zamanda ayağımız sabit durup sağa sola dönersek bu bizim için çok riskli bir pozisyon. So let's take a look at when and where do these injuries occur? Where are they most common? We see that during patient handling, we have 95% of all of musculoskeletal injuries occur when we are handling patients, whether we are transferring them, assisting them in walking. It could be different types of situations. But most of the injuries do occur when we are trying to handle patients. Sakatlanmaların %95'i hastayla ilgilenirken oluyor. Then if we take all types of patient handling and we look at where does the injury occur most, we see that transferring, any type of transfer, is where most of these injuries occur. Hastayı transfer ederken yani yatağa ya da oturarak en fazla sakatlanmaların görüldüğü durum bu. %89 oranında hastayı bir yerden bir yere naklederken yaşıyoruz. So surprisingly, if you look here, you'll find that planned transfers. So if I have a regular transfer that I do every day on my patients, so it's a planned transfer, that is where most of the injuries occur. Özellikle dikkatinizi çekelim diyor, %89 gibi yüksek bir oran planlı transferlerde gözüküyor. Yani siz her sabah o hastayı, o uygulamayı zaten yapıyorsunuz aslında. Any ideas why? Neden olabilir acaba? Planlı bir transferde neden bu kadar yüksek sakatlanma oranı görülüyor? Does it sound logical? Because planned transfers are more or less something you can expect. So why would the injuries occur most? Yani bu mantıklı mı? Niye bu kadar yüksek oranda planlı? Okay, she's saying we don't think deeper about it, put extra effort. It's something we do every day. Every day. Yeah.
So it's found that that is true. When we have planned transfers, you're most likely doing something not right from the beginning, and because it happens on a usual basis, you tend to not look at the right concept of moving patients. And so the muscles that you're using on a daily basis are becoming weaker and weaker and more strained. And that's why most of the injuries occur to those muscles which are now weak. Sizin de söylediğiniz gibi planlı olduğu için doğru veya yanlış diyelim. Siz bunu hani ezelebet bu şekilde yaptığınız için zaten o kaslarda artık o bir zayıflık oluşmuş. Dolayısıyla belki yapmamanız gereken bir şeyi devam ettirdiğiniz için sakatlanma oluyor. Çünkü düşünmüyorsunuz detaylı üzerinde. Bir alışkanlık haline gelmiş. And you're actually right. The most common injury when handling patients, 40% is when we want to transfer or move patients to and from the bed. Bu planlı transferleri eğer bir ekipman kullanarak yaparsak, bunun %40'ı da gene yaralanma, sakatlanma riskiniz var ki bu %40 da yatağa ve yataktan transferlerde. So here we can see a few common things that you can still find in hospitals today. Of course, these are all incorrect methods for handling patients, but do you see any of these actually happening in your hospitals? Yani tabii ki bunlar önerilmeyen pozisyonlar ama dünyanın her yerinde görülüyor. Sizde de görülüyor mu diye soruyor. That's very common. Yeah? Do you ever see that? Evet, şu özellikle yukarı çekme hastayı sağdaki. Ben bile çok görüyorum onu. Maybe not this one, but that one. Evet. So, especially because most of the times the registered nurses are not dealing with the transfers themselves. It's usually auxiliary nurses or nursing aides that deal with the transfers. And most of the time they do not receive the proper education and training. And that's why it is a big role or a big responsibility for the nurses who are dealing with the nurse aides or the auxiliaries to make sure that they know the proper concept of handling patients, which we'll talk about. Burada ekipman konusunda iyi bir bilgilendirme gerekiyor. Transfer yaptığımız lift olabilir ya da diğer yardımcı araçlar. Bunları da çok iyi bilmek gerekiyor. Bazen siz transfer yapmıyorsunuz, diğer ilgili kişiler olabiliyor. Bunun için de bazen bunu düşünmüyor olabiliriz kendimiz yapmadığımız için. Okay, so what can we do to prevent these injuries? Of course, training and education is very important. Risk assessment to know which patients are more likely to have falls or to sustain injuries. Burada önemli olan sakatlanmaları nasıl engelleriz diye düşündüğümüz zaman önerilen manuel taşıma araçları kullanmak veya o hastanın, kaldıracağımız hastanın risk değerlendirmesini iyi yapmak. Okay. And most importantly is not to do the transfer manually ourselves, but to have mobile lifts or aids which can help us to take away this weight or this burden. Yani hiçbir zaman manuel olarak transferi önermiyorlar. Muhakkak bir çeşit ekipman ama lift veya daha size destek olacak ekipmanlar. So these are different types of transferring or mobilizing aids which are available for different types of situations. Now I'd like to just quickly check, are you using in your hospitals any type of lifts, of walking aids, of overhead lifts? Şunu sormak istiyorum diyor, bütün ülkeleri ziyaret ettiği için kendisi, sizin de hastanenizde taşıma sistemi, lift kullanılıyor mu acaba? Yes. Diye soruyor. So mobile lifts? Mobil lift veya başüstü mobil. Mobile lift. And do you find that they are using it on a regular basis?
or it's sometimes kept Arada sırada kullanılıp far from unutuluyor mu? Bir patient. kenarda duruyor mu? Mobil olanlar çok kullanıyoruz biz. Özellikle fizik tedavi hastaları, nörolojik hastalarda çok rahat oluyor. The mobile lifts are useful for neurological and physiotherapy clinic. Yeah, it's that's very good. Education and training is really important on how to use the lifts, because we often go to the hospital and we see that they have a lift, but it's in a storage area and people are not really using it very often. Genelde depoda kalıp unutulabiliyor. Yeah, and the reason, do you have any idea why this might be? Neden acaba? Çoğu zaman üzerinde mesela çok fazla şey takılı hastaysa bu liftin pedine yatırmaya çalışırken harcadığımız zamanda biz hastayı kendimiz mobilizasyon ya da çekme işlemi yapmak. Okay, they are saying they spend more time put the sling under and then up than doing with the linen or something. Yeah, that's a very common misconception, and that's why it's very, very important for us to have continuous ongoing training about the slings and about the situations and the different transfer mechanisms. Because if you in fact look at the time needed to place the sling, it's actually less than the time needed to do it manually by yourself. So the time is less. You need less people. So instead of having 2 or 3 people to handle the patient, you need 1 person in most cases. And most importantly, you are removing the weight, which is causing damage to your muscles and your musculoskeletal system. Burada şunu söylüyor, haklısınız, bu çok bize gelen bir şikayettir. Ama aslında bu pratik olarak tam anlamıyla birkaç defa yaptıktan sonra aslında lifle diyor daha az zaman harcarsınız bir askıyı yerleştirmek için ve aynı zamanda tek başınıza çok ağır obez bir hastayı kaldırabilirsiniz. Hem hasta hem de hemşire için tamamen güvenli olarak kaldırmış olursunuz diyor. Yani bu biraz pratik yapmakla ilgili bir şey, alışkanlık. So you can see that's one of the main misconceptions why lifts are not used is staff attitudes. They think that because of lack of education, they think that it's going to take more time. And as nurses, I know this for a fact, that nurses always think of themselves last. So it's for all nurses, they always put the patient first. So they think about, okay, how can I help this patient right now? And they're not thinking about the injuries that they can have or the negative impact that it can have on their own health. Hemşireler diyor önce hastayı düşünüyorlar, önce kendilerini düşünmüyorlar. Bu hastaya çok çabuk nasıl müdahale edebilirim diye düşünüp en hızlı şekilde ilerliyorlar. Halbuki kendilerini biraz düşünseler uzun dönemde kendilerini sakatlamamak için önlem almak çok daha önemli aslında diyor. I was a nurse. Bu bir alışkanlık diyor. Ben de diyor hemşirelik yaptım, çalıştım. Acilde çalışmış kendisi bu işe girmeden önce. Dolayısıyla eğitim ve bu liftlerin kullanması bu bir alışkanlık diyor. So we see that because of all of these reasons, we see that hospitals are more often using nowadays the overhead lifts. Hastaneler yurt dışında daha çok bu başüstü sistemleri, ray sistemlerini kullanıyorlar. Especially in the ICUs, in the intensive care units. Özellikle yoğun bakımlar. You don't have to worry about going to get the lift. It's right there, and it's much more convenient to use. Mobil liftler gibi değil, çünkü mobil lifti park ettiğiniz bir yer var, oraya gidip almanız lazım. Bunlar bir ray üstünde, odanın içinde iple çekiyorsunuz motoru. So we'll now look at the top 5 most dangerous transferring situations. And as we said previously, the number 1 is transferring to and from the bed. It could be from the bed to a stretcher, it could be from the bed to a chair. But these are where most of the injuries do occur.
İlk 5 en tehlikeli transferler. Birincisi sizin de söylediğiniz gibi demin yatağa ve yataktan transfer. Repositioning in bed. Often the patient slides down in bed. And there was an observational study that was done to see, they wanted to assess how many times they have to reposition an ICU patient per shift. And so there was someone just sitting there and watching how many times are the nurses pulling the patient back up in bed in the ICU. They found that on average per shift, they had to reposition the patient about 6 to 8 times per shift. And that's a lot. İkinci riskli transfer pozisyonlandırmaydı, yatakta pozisyonlandırma. Bir çalışma yapılmış, yoğun bakımda biri oturmuş ve pozisyon verilen, yani yataktan aşağı doğru kayıp yukarı doğru çekilen hastaları kaç defa yapıldığını saymış ve bir vardiyada 6 ila 8 defa bir hasta yukarı çekiliyormuş. Also, that's why it's important to notice or say that it's very important to look at the beds and the bed functions and to use those functions also in the safe mobilization of patients. Hastanın güvenli mobilizasyonunda yatağın, yani karyolanında çeşitli fonksiyonları bu amaçla kullanılabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. So later on during the practical session, you'll get a chance to see a few of the different types of transferring situations. But using the equipment that are available, we can do all types of transfers, whether they're horizontal, repositioning up in bed, sitting the patient, transferring from the bed to the chair, allowing the patient to stand out of bed in case of lower extremity weakness, and finally walking, helping the patient to walk. Burada çeşitli transferler var. Aslında tamamı burada sizin ihtiyacınız olabilecek. Yatay transfer, sedye pozisyonunda, hastayı pozisyonlandırma, gene yatakta yukarı doğru çekme, oturma pozisyonunda hastayı mesela yataktan alıp tekerlekli sandalyeye koyma veya ayakta durma pozisyonu ve en sonunda yürütme. Bütün bunları akşamüstü arkada sizin için getirdiğiniz liftler var, orada görebiliriz. Okay, these are two examples how we can use a mobile lift for a horizontal transfer, and we'll see that a little later, and also the use of the overhead lift in horizontal transfers. Burada yatay taşıma görüyoruz. Mobil veya başüstü sistemlerinde sedye pozisyonu. Burada yatakta pozisyon veriliyor hastaya. Yan dönmesi için, örneğin görüldüğü gibi sağdan veya sol tarafa. This is an example of repositioning or putting the patient higher up in bed, the different ways which we can do that, whether it's with a mobile lift or with an overhead lift. Gene mobil veya başüstü liftle yapılabilecek bir şey. Again, these are sitting transfers, so mobilizing the patient from the bed to the chair. We do have special solutions for obese patients, or what we call bariatric patients. Even patients who are more than 400 kilograms have a special solution to be able to transfer them safely. Oturarak transferler var. Burada yataktan kaldırılabilir hasta, görüyorsunuz, ya da obez hastalar, ki biz buna bariatrik de diyoruz. Obez hastalar 500 kiloya kadar hastayı kaldırabiliyor bir hemşire liftle. Diğer sağda da daha farklı bir askı var, görüyorsunuz, alt tarafı açık. Hijyen açısından veya tuvalet için kullanılabilir. Do you want water? Oturarak transferler var gene. Burada askılar değişik. En sağdaki plastik kaplamalı. Örneğin rehabilitasyon havuzunda veya duş yaptıktan sonra Yes. So also for rehabilitation, you're saying something about plastic. Yes. So we also have solutions for rehabilitation in pools. We see that a lot with children also. So we have a wide variety of solutions for every type of situation. Erişkin ve çocuklar için askılar mevcut diyor.
again sitting to standing, and we'll see that. Even if the patient is in the intensive care unit, as you showed us before, it's possible to safely mobilize these patients once they're ready, of course, out of the bed. And what's very important, as you mentioned, is to do it very early on during their admission, not to delay the process of mobilization. Yoğun bakımda bile olsa hastanın mobilizasyonunu geciktirmemek gerekiyor, ileri atmamak gerekiyor diyor. Burada da ayakta transfer liftimiz var, onu göstermiş. And finally, once the patient is ready, we can use the right equipment to do gait training or walking training for the patient safely. Fizyoterapide olur paralel barlar. Onun yerine aslında lift de kullanılabilir ya da onlarla birlikte de kullanılabilir. Burada da artık en son aşamada yürütme egzersizi yapılabilir liftlerle. One thing which I'd like to mention is it's not only about the safety for the healthcare workers, but also for the patients, because you want to be using equipments that are that you trust are not going to allow the patient to fall or sustain any type of injury while using them. Burada sadece kendiniz için değil, hastanın da düşmesini engelleyen sistemler olduğunu hatırlatıyor. Okay. Again, a study was done to show what kind of effect using mobile lifts can have on gait training, and they compared regular walking training using physiotherapists, just manual handling, as opposed to mobile lifts, and they found that it was hugely more efficient to be using lifts in this situation. Not only was it efficient, but it was a much safer way of doing so for the caregiver and also for the patients. Mobil liflerle yürütmenin gene hasta için güvenli olduğu artı bu da yardımcı olan kişiyi de bel fıtığı gibi istenmeyen sakatlıklardan koruduğu gösterilmiş. Also, there have been several studies that show that using these types of equipment help to reduce the costs. And the costs here mean that costs for whether the patient is injured or the healthcare worker is injured. Burada hasta yaralanabilir ya da onunla ilgilenen kişi sakatlanabilir. Burada çıkan maliyetleri düşündüğümüz zaman taşıma sistemleri gerçekten çok pahalı sistemler değil ve uzun dönemde daha etkili. Okay. So, do you have any questions? Sorularınız varsa çözebilirim. What about the ergonomic positions? I think they find that very useful. Bir slaytta birkaç tane gösterebileceğimiz bir şey vardı. Orada mı? Burada değil mi? Anlamıyorum bu türlü ne olduğunu. Ben anlayamıyorum. These ones are Okay, just a few more slides about proper ergonomics that we can use when we are dealing with patient transfers. Temel ergonomik prensipleri size hatırlatmasını ben rica ettim. Bunlar çok basit ve sizin her gün uygularken bir aklınızda bulunması gereken püf noktaları diyebilirim. So as I said, anything above 20 kilograms is something that is going to be hazardous and might cause an injury. On top of that, it's always important that if you have to carry a weight, you have to make sure that it's close to your body. So instead of carrying something far, okay, it's better to keep that object close to the center of your body. 20 kilo limitin tekrar hatırlatıyor. 20 kilonun üstü riskli taşımak için.
Taşıyacaksak da muhakkak vücudumuza yakın olması gerektiğini söylüyor. Yani hiçbir zaman kollarımızı çok uzatarak taşıma yapmamamız gerektiğini söylüyor. So if you see here in the example, she's carrying a ball that's 20 kilograms. When she's carrying it close to her body and she's slightly bent also, it's as if she has a load on her body that's equivalent to 215 kilograms. When she's Şimdi bent. mesela birinci resimde vücudundan uzakta 20 kiloyu tuttuğu için aslında taşıdığı 360 kilo kadar bir güç. Ve yandaki resimde biraz daha yaklaştırmış 215 kilo taşıyormuşçasına sırtına bir yük biniyor burada. And if she tries to put it a little bit away from her body, it becomes the load is equivalent to 360 kilograms. Ve daha da uzak koyarsa 360 kilo değerinde bir ağırlık taşımış gibi oluyor. That's why it's important to always work close to the patient. O zaman hastaya yakın çalışacağız her zaman. Okay. Also, when we are working with patients, it's very important to work with weight transfer. So basically, instead of standing with our legs closed, we always need to think about increasing this distance approximately to shoulder length distance, so that your center of gravity is over a more supported area. Burada da ayakta dururken ayaklarımızı birleştirip kapalı değil de bu omuzlarımız hizasında en az açık tutmamız gerekiyor. Another important concept is to always work in what we call walking stance. So if I want to lift the patient, it's better for me to be standing like this. This is what we call a walking stance. Okay, so this gives you more support instead of standing like this. So it's always better to be in the walking stance position. Ve hastayı kaldırırken ayaklarımız yan yana değil, her zaman yürüme pozisyonda. Yani bir ayak önde, diğeri arkada. So what are the advantages? Why do we work in Niye walking acaba stance? ayaklarımız açık duruyoruz? It gives us better balance. Dengemiz, denge. It helps us to get closer to the patient. Hastaya daha Instead of being like yakınız. this, we can be closer to the patient. Yeah. We have more power because we are using more the biggest muscles. Daha in the gücümüz, body. kuvvetimiz var çünkü bacaklarımızı vücudu kullanabiliyoruz. It has less pressure on the pelvic floor, which results in less injury, and it allows us to come close to the patient. Hastaya daha yakın çalışmak tabii çok önemli. So, even when I'm using a lift, although the lift does take away 2/3 of the patient's weight, I still need to keep these concepts in mind when I'm moving this lift. Liftle bile hasta taşırken her zaman için bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü lift ağırlığın 2/3'ünü sizden alıyor. Diğer 1/3'ünü de bizim ergonomiye dikkat etmemiz lazım. So, always remember to work with a straight back, Sırtımız dik, and the shoulders should not be tired. They should be comfortably. ve kendimizi serbest bırakmamız lazım. Omuzlarımız aşağı doğru. It's very important to work as closely as possible to the patients, and that's why sometimes you have the option in the mobile lifts to have, say, a wireless control. So you do not have to stand away from the patients. It's better to be next to the patient when you are doing a transfer. Transfer ederken hastaya ona mümkün olduğunca yakın olmak önemli diyor. Bir de uzaktan kumandalar çıktı şimdi. Uzaktan kumandayla da hastayı indirip kaldırabiliyoruz. We always need to think about moving our feet when we are working. Okay, so if I have a mobile lift, it's better to start with the walking stance and to move along with the lift. Okay. Mobil lift kullanırken gene ayaklarımız açık olmalı. O adım pozisyonunu almalıyız ve lift hangi yöne giderse biz de kendimizi o yönde hareket ettirmeliyiz. It's also very important to stay away from what we call the lever effect. For example, if I'm not mobilizing right now and I want to push the lift,
it's very important not to start from this standing position. Okay? It's very important to minimize what we call the lever effect by starting with the motion before moving. Hareket ettirecekseniz muhakkak yine adım atıp liftle birlikte hareket etmeye başlıyorsunuz. One thing very important to remember is to always keep your eyes, your head, your shoulders, and your feet in the same direction. So never do this. Her zaman kafamız, gözümüz, omuzlarımız, ayaklarımız aynı yöne göstermeli diyor. Yürürken, giderken ters hareketler değil. That's how you can make sure not to sustain injury. So if I want to move the lift like this, I don't push like this. I'm going to walk with the lift, always keeping my head, my eyes, my shoulders, and my feet in the same direction. Hani lifti ittiği zaman kendisi de ayaklarını adım atarak ve tüm vücuduyla takip ediyor. Okay. What you can also do to assist you is always make sure that the bed is in the proper height. So if I want to move the patient up in bed, make sure that it's at a comfortable working height for you. Yatağın fonksiyonlarını yine kullanmayı hatırlatıyor. Mesela yatağın yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. We also try to use the functions of the bed, and we'll see how we can do that. Diğer fonksiyonları da kullanmalıyız. Örneğin başını kaldırabiliriz, sırtını kaldırabiliriz. Okay, like the side rails and the mattress. Veya korkuluklar veya şilteden faydalanabilirsiniz. So after this, we're going to have a small practical workshop, so you'll get a chance to see the different types of transfers. But if anyone has any question, please feel free to ask. Lütfen sorularınız varsa sorun. Şimdi bir kahve çay molamız var. Ürünlere de bakacağız. Ya da ürünlere bakarken de sorabilirsiniz. Ben sormak istiyorum. Şimdi her hastanın altında bu özellikle lifin petlerinden sabit olarak var mı? She wants to know if you have slings under each patient, say in an ICU. Sürekli mi olsun? To keep under all the time. Keep all the time. Under the patients all the time. Yes. Yeah, we do have special slings that are made of cotton fabric. So it's like a bed sheet, if you want, that you can keep under the patient. These are used mainly with the overhead lift in the ICU, where you have patients that need possibly frequent repositioning. So that is also one of the options that's available. Askıların koton olanları var. Kotonlar terletmiyor ve basınç ülserlerine karşı daha kullanılabilir. Diğer polyester olanlar biraz sert tabii. Koton olanlar tercih ediliyor diyor. Sürekli altında sayılıyor. Evet, kalabiliyor, evet. Any other questions? Başka sorusu olan var mı? Arkada görebiliriz. Bizim de bu gri renkler koton olanlar. Arkada askılarımıza bakarsanız. So I The think grey we have ones. Yes, we have one. Yeah, luckily. We can show it during the practical presentation. So if you don't have any more questions, I think we're going to take 15 minutes for coffee. Cafe. Yes.